Gümüşhane'de yerleşimin ilk olarak Kızılköy civarında kurulduğuna dair bazı buluntular var. Ama şehir hüviyetinde bir yerleşimin ilk olarak Cancakales dediğimiz yerde kurulduğunu biliyoruz. Bölgeye bu yıllarda Çanihides, Tsan, Tsani denilen bir Güney Kafkas kabilesi halkı hakimdi. Cancakale'sini Çan halkı niye burada kurmuştu? Evvela tabii ki çok önemli bir ticaret güzergahı burası. İpek Yolu dediğimiz güzergahın en önemli kollarından birisi. İran'dan, Tebriz'den Trabzon'a kadar giden bir hat burası. Ama bir başka önemi de tabii ki de madenler. Tam da eski Gümüşhane'nin doğusunda ve batısında yer alan dağların çevrelediği coğrafya, Çanca Kalesi'nin egemen olduğu coğrafya antik dönemden beri gümüş madenleri ve başka metal madenlerinin bulunduğu bir bölge. Tabii Kafkaslardan gelen kabileler bu coğrafyada hakimiyet sahası oluşturdular ama bu bölge sürekli olarak gitgelleri olan bir bölgeydi. Nitekim milattan önce 29'da kurulan Perslerin uzantısı olan Pontus Krallığı döneminde bölge Pontusluların idaresindeyken daha sonra Perslerin idaresine geçti. Ve bu gitgeller ta ki günümüze Osmanlı Devleti'nin bölgeye gelmesiyle birlikte son buldu. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman bu bölgede bir maden kasabası kurulması hususunda bir ferman yayınlamış ve 50 hanelik Süleymaniye Mahallesi bölgede oluşturulmuştur. Efsaneye göre Canca Kalesi'ndeki halk o dönemde orman olan eski Gümüşhane Vadisi'nde sürekli yanan bir ışık görüyor ve bu ışığın ne olduğunu merak edip geliyorlar. Ormanların içinde kendi kendine oluşmuş bir şapel görüyorlar. Bu şapelin Allah tarafından gönderildiğine inanıyorlar. Ve şapelin etrafında bütün yüzeyler gümüş kaplı, gümüş madenlerini keşfediyorlar. Bu hikayede anlatılan yer şimdiki Ayotodor Manastırı'nın olduğu yer. Onlar işte Allah'a bir şükür olarak bu madenlerin bu rivayetle bulunmasına binaen Ayotodor Manastırı'nı inşa ediyorlar ve ilk madenci yerleşimini eski Gümüşhane'de burada kuruyorlar. Osmanlı döneminde eski Gümüşhane 11 mahalleden oluşuyordu. Baş mahalle tabii ki Ulu Cami'nin bulunduğu Cami-i Kebir Mahallesi, Cami-i Sayır Mahallesi, Ayatodor Mahallesi, Hızır İlyas Mahallesi, Ayana Mahallesi, Ermeni Mahallesi gibi 11 mahalleden oluşuyordu. Gümüşhane'de maden yataklarının eski öneminin kalmamasıyla birlikte madende çalışan insanlar burayı terk etmeye başladılar. Çünkü adından da anlaşılacağı gibi Gümüşhane, Süleymaniye Mahallesi maden işletmeleriyle tanınan bir mahalleydi. Nitekim buradaki iş gücünün göç etmeye başlamasıyla birlikte şehrin artık yeni yerine taşınması da gündeme geldi. 1914 yılında Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte şehrin yok oluş süreci daha trajik bir noktaya ulaşıyor. 1915'te şehrin nüfusunun yaklaşık %10'unu, onda birini oluşturan Ermenileri şehir kaybediyor. 1916-18 yılları arasında Ruslar bölgeyi işgal ediyorlar ve Türk halkı, Müslüman Türkler Rus işgalinden korkarak Anadolu'nun iç bölgelerine göç ediyorlar. Bu muhacirlik yıllarında
şehirde kalan evlerinin geri döndüklerinde oldukça harap olduğunu, köhneleştiğini anlatırlar. 1916 yılında Rusların geri çekilmesiyle birlikte bazı Türkler şehre geri dönüyorlar. Daha sonra mübadele ile 1924 yılında şehir Rum nüfusunu da kaybediyor. Dolayısıyla bu savaşlar sonunda nüfusunun yarıdan belki fazlasını kaybetmiş, tarihi yapıları köhneleşmiş, harap olmuş bir şehirle karşı karşıyayız 1920'lerin başını hayal ettiğimiz zaman. Şimdi bunun esası Gümüşhane merkez, buraya Şehirliler denir, aşağıya Bahçeliler denir. Tanzimata kadar aralarında herhangi bir huzursuzluk olmamıştır ama Tanzimattan sonra okullar açılıp mesela resmi dairelere memurlar aşağıdan da oluyordu. Tabii gidiş geliş bunları çok zorluyordu ve devamlı şehrin aşağı taşınması için çaba gösteriyordular. Ama bu arada şu bulunduğumuz yerdeki hükümet binası yeni yapıldığı halde yanıyor. Ama taş bina yanıyor mu, yakılıyor mu onun hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Bunu fırsat bilerek bazı daireleri aşağıya taşımış oluyorlar. Ve 1920'de o eski hükümet binası çok güzel bir kışla olarak yapılan, aslında asker kışlası olarak yapılan hükümet binasına alelacele daireleri taşıyorlar ve 1920'de şehir aşağıya taşınmış oluyor. Bu taşınmayla yetinmiyorlar, korkuyorlar yeniden şehir yukarı taşınır diye. Aşağıda bu şehrin Rus işgalinde hakları ziyana uğrayan, evleri yıkılanlara ödenmek üzere Hasan Fehmi Ataç Maliye Bakanı olarak 90 bin lira bir, 30 bin lira bir, 10 bin lira ayrı, bunların hepsinin meclis tutanaklarından çıkarttım, yani gerçektir. Para gönderiliyor. Yani Rus işgalinden zarar görenler, en çok zarar da burası gördüğü halde bahçeler dediğimiz şimdiki Gümüşhane'de yeni binalar yapılıyor. Ve şehir buradan mecburen burada aşağıda ev yapanlara imkanlar sağlanıyor. Buradaki birçok konak yıkılarak aşağıda konak yapılıyor. Ve buraların da yıkılmasını teşvik ediyorlar. Yani korkuları tekrar şehir yukarı taşınır diye bu şekilde şehir, koca şehir yok oluyor. Daha önce burada yaşayıp burada Fahri Akagün isimli baş öğretmen, meşhur baş öğretmenimiz, onun buradayken birlikte yaşadıkları dönemde arkadaşı olan Costa Papadopoulos isimli bir arkadaşının gönderdiği fotoğraftır ve fotoğrafın arkasına da yazmış ki bu size vakfiyendir diye. Bu Rum Erkek Koleji. Burası Metropolitlik binası. Bakın Ulu Cami, şimdiki Süleymaniye Camisi, Cam Gözün Kilisesi dediğimiz kilise. Yani çok
güzel çekilmiş bir fotoğraftır. Dere Camii dediğimiz Kanlı Minareli Cami. Burası Rüşdiye Mektebi. Bura halen şu anda karşıda yeni restore edilmiş konak. Şurada cami var. Caminin bakın mescit dediğim şu işte. Yani küçük bir cami şeklinde. Yine aynı şekilde buradaki caminin de hemen burada bir mescidi var. Bahsettiğim gibi ikisi arasında 20-30 metre var. Burada cami, burada da kilise var. Bu resimde gördüğünüz Hızır Elyas Mahallesi. Burada ekseriyet Rum, Türklerde olmakla birlikte ekseriyeti Rum olan burası metropolitlik binası. Türkiye'de Osmanlı döneminde 12 tane metropolitlik vardı. Bir tanesi de Gümüşhane'deki metropolitliktir. Kilise yine bir Rum kilisesidir. Daha sonra şuraya daha yukarıda Rum Erkek Lisesi vardır ama resimde orası çıkmamış. Üstteki küçük cami, çekimini yaptığınız Süleymaniye Ulu Cami. Ulu camilerin özelliği biliyorsunuz, imamları padişah tarafından tayin edilir. Onun için burada cuma namazı kılmanın da ayrı bir önemi vardır. Çünkü padişah bir halifenin tayin ettiği imam hutbeyi okuyacağı için ehemmiyet arz eder. Diğer camilerden bir tanesi Dere Camii. Hatta bir müezzin düştüğü için minaresinden Kanlı Minareli Cami de denir. Eski Gümüşhane Camii Sahil Mahallesi'nden ta böyle yolu takip ederek Ermeni Mahallesi'ne kadar uzanan yer çarşı olarak nitelendirilirdi. 340 tane dükkan, ispirtohane, muazzam bir çarşıya sahipti ve hanlar mevcuttu. Mesela şu anda otel olarak yapılan yer aslında Suluhan, Kuyumcular Çarşısı'ydı. Bakın hükümet binası daha sonra yıkılıp daha büyüğü yapılmış. Yanında Suluhan dediğimiz han. Şurada Zeki Kadir Beyoğlu, daha doğrusu babasına ait İbrahim Lütfü Paşa Konağı. Şurası Saray Hamamı. Burası da eski köklü ailelerden yine Refoğullarına ait bir konak. Bakın yani kocaman bir konak. Oda sayısını saysanız en azından 15-20 odalı bir konak oluyor. Ailemiz 1970'lere kadar bu evde yaşamışlar. 1970'lerde onlar da artık eski Gümüşhane'yi terk ederek yeni Gümüşhane'ye taşınıyorlar. Burada da yazları böyle 1 ay, 2 ay kaldıkları yazlık bir konut olarak kullanmaya başlıyorlar. Günümüze kadar yaşanmamış bir ev olduğu için özgün niteliğini korumuş nadir evlerden birisi. Burası mutfak. Mutfakta daha evvelden bu yerdeki yuvarlak biçim tandır olduğunu düşünüyoruz. Eski Gümüşhane evlerinde bir tandır, bir ocak, kiler, arkada bir at ahırı bulunuyordu. Eski Gümüşhane evlerinin en önemli özelliğinden birisi de hiçbir evde aslında ahır bulunmuyordu. Çünkü burası bir şehirdi. Üst kata çıktığımızda bir sofa etrafında odalardan oluşur. Sofaya eskiden hayatta denirdi. Çünkü konak hayatı sofada birleşirdi. Büyük aileler yaşıyordu konaklarda.
bir büyük baba, onun çocukları ve o çocukların eşleri, çocukları kalabalık bir aile şeklinde yaşanıyordu. Zemin katta sağdaki kış odasının arkasında yanmış bir metalle yazılmış Osmanlıca bir ibare var. O ibare 1312 bir C harfi var. 1312'nin Cemaziyülevvel ayının 1. gününü not almış birisi oraya. 1895 yılına denk geliyor. Muhtemelen bu da konağın yapıldığı ya da içine taşınılıp yaşanmaya başlandığı günü hatırlamak için yazılmış bir yazı muhtemelen. İbrahim Lütfü Paşa hemen arkamızda gördüğünüz konağın yapılışına öncülük etmiş isimlerden birisi. Bölgede her ne kadar Kadir Beyoğlu konağı olarak bilinse de konak Lütfü Paşa konağı olarak eski tarihlerde isimlendiriliyordu. 1278 Hicri, 1861 miladi olarak bu konağın yapılış tarihini verebiliriz. Tabii konak tek sofalı ve bir kompleks şeklinde yapılmıştı. Yani ön tarafında hamamı, fırın evi, avlusu ve birkaç konağın içinde bulunduğu büyükçe bir alana inşa edilmişti. Ve bizim yakın dönem siyasi tarihimizin en önemli temsilcilerinden biri olan ve Kadir Beyzade ailesinin, Kadir Beyoğlu ailesinin en önemli temsilcisi sayabileceğimiz Zeki Kadir Beyoğlu bu konakta dünyaya gelmişti. Tabii bu konak klasik dönem Osmanlı mimarisinin bölgemizdeki en önemli yapı taşlarından biri olarak söyleyebiliriz. Çünkü konak inşa edilirken kerpiç, ahşap ve karışımı bir alaşım kullanıldı. Bununla birlikte konağın süslenmesinde Kur'an-ı Kerim'den ayet, hadis ve bazı lafızlar konağa işlendi. Tabi sadece Kur'an-ı Kerim'den bu şekilde güzel ifadeler değil, bunlar eski Türk geleneklerini ifade eden hayat ağacı motifiyle süslendi. Aslında bu konağın dış yapısında eski Türk gelenekleriyle İslamiyet sonrasında hayatımıza giren kavramların bir bütünlüğünü ve bütünleşmesini gözlemlemek mümkündür. Allah'tan çekilip bir şey. Tarihi. İşte buradan kapı vardı. Buradan git Erdigör'e. İşte karşıya doğru. Orada tahtalık vardı. Tahtalıkta serin idi diye orada yatardık. Orada bir şey gösterdim ya. Yüklük vardı. Yataklarımızı oraya yığardık. Annemin demir karyolası var içeride. Onu da kurmuştuk. İşte orada da yatardık. Yerde de yatardık. Eskiden çekyat öyle bir şey yoktu ki. İşte sonra ikiler yerine de o ileride bir karanlık bir yer var ya. O karanlık yerde de yağlarımızı, peynirlerimizi, etlerimizi oraya koyduk. Şimdi bu Rum çocuk cenazesinin bize anlattığı şeyi size izah etmek isterim. Bakın yani hem Türklerin hem Rumların bu cenaze karşısında yüzlerinde aynı hüzünü görmek mümkün. Duyma içlerinden gelebilmiş yani. Bu çok önemli bir şeydir. Zaten daha önceden de bahsettiğim gibi Türklerle Rumlar arasında komşuluk münasebetleri gayet rabıtalı, gayet birbirlerine sevgi ve saygı gösterir bir mahiyette idi. 1908 meşrutiyet kutlamaları yapılırken Gümüşhane Belediye Meclis üyelerinin toplu olarak çektirdikleri fotoğraf.
Dikkat ederseniz kollarında yafta var. O yaftada Tanzimat umdeleri, musavat, eşitlik, adalet yazılı olduğu yaftalar hepsinin kollarındadır. En baştaki babamın amcası Fethi Bey. Yanındaki Karabet Küllahoğlu, bu Ermeni bir üye. Yanındaki Aristoklu Efendi, bu da Rum, daha sonra Yunanistan'da göçmenlerden sorumlu devlet bakanlığı yapmış. Yanındaki yine kazancı Dimitri Efendi olacak. Cami-i Sahir mahallesinde kilise ile cami arasında 20 metre mesafe yoktur. Yani orada çalınan çandan veya altta camide okunan ezandan kimse bir rahatsızlık duymamış. Rumların Türklerle ailevi komşuluk ilişkileri de çok mükemmeldi. Düşünün, Ramazan'da Rumlar Türkleri iftar yemeğine çağırırlar. Türkler Paskalya yortusunda çörek yapıp Rum komşularına ikram ederlerdi. Her ne kadar mübadele, mecburiyet yüklememişse de buna rağmen bir mecburiyet olarak telakki edilmiş ve Rumlar ağlayarak, buradaki Türk komşularıyla ağlayarak, vedalaşarak Gümüşhane'yi terk etmek zorunda kalmışlardır. Yani burayı kendi vatanları kabul ettikleri için ayrılmak onlara çok zor gelmiştir. Hatta senelerce, 50'li yıllardan itibaren ben hatırlarım, birçok aile gelip burada dedelerinin, babalarının yerlerini ziyaret ederlerdi. Bir de bizim burada Esma nenemiz vardı, Rum asıllı. O da şu şey yaptılar ya, bir tane şu karşıda, bizim burada hemen müze evi gibi bir şey yaptılar. Onun alt katında otururdu. Rum asıllıydı. Burada doğmuş, büyümüş, evlenmiş, çocukları burada. Bir de hatırlıyorum, şu karşıya Fehmi abigilin oraya çıkarken bu Rumlar orada güzel bir eğlence yaptılar. Sazlı, sözlü, içkili. Buna demişler, gel seni madem Rumsun Yunanistan'a götürelim. O Esma nene demiş ki, ben demiş burada doğdum, büyüdüm. Atam, dedem burada yatıyor. Oğlum da, çocuklarım da burada yatıyor. Ben buradan çok memnunum, Türk insanından. Bana bakıyorlar, şey yapıyorlar. Gelemem sizinle. O şeyi de göstermiş yani. Ve öldüğü zaman da cenazesine buradaydık. Gittik biz. Herhalde ortaokulda mı mi tam hatırlayamıyorum. Cenazesine de katıldık. Şu Bektaşi babanın oraya defnettiklerini ben hatırlıyorum. Todor Nuri onun eşiydi. O çobanlık yapardı herhalde, bilmiyorum. Dağlarda yanık türküler söylermiş. Oğullarının adını zikredermiş. Oğul, Eyüp oğul, bilmem ne oğul der, ağlarmış. Demek orada kaldı çocuklar. Çocukları orada kalmış, buraya getirememiş, onun özlemini çekermiş sürekli adam. Esma Hatun'u çok iyi hatırlıyorum. Çok temiz yüzlü bir kadıncağızdı. Hatta aşağıda çarşıdan nereden alırsa sigara falan alır. Buranın gençleri ondan sigara, babalarından habersiz, gizli olarak ondan sigara satın alırdılar. Şimdi Ermeniler sanatkar insanlardı. Mesela bütün terziler, berberler, kunduracılar hep Ermeni ustalarıydı. Bunlardan sadece Terzi Nabit çok burayı benimseyen bir insandı. Onun için onun hani burada kalması da kimseyi rahatsız etmemiş ki Gümüşhane'de yetişen o 1950'lerdeki benim tanıdığım terziler, Terzi Fikri, Terzi Şükrü, hepsi bu Terzi Nabit'in öğrettiği
terzilerdir. Çok kalabalıktı eskiden. Biz geldiğimiz seneler bura hep bütün doluydu. Ama ondan sonra gide gide işte belki 15-20 hane var değil mi Orhan? Vardır. 20 hane var şimdi. Hasap Erkanlar vardı eski yerlileri onlar. Gerikiler de hep biz 2000 o yandan bu yandan yani geldi. Komşularımız onlardı eskiden, eski komşularımız. Ama şimdi yazın gene daha çok takışın kimse kalmıyor. Soğuk oluyor bura. Ama yazın mükemmel her şey. Buralarda hiç şenlik yoktu. Böyle yeşillik diye bir şey yoktu. Bir gün gidi buralar. Dedeğin o karşıda biraz açık yoncası var idi. Oydu. Başka yok. İşte ondan sonra yapa yapa gittik. Dağlardan su getirdik. Ağaç diktik. İşte bu hala geldik. İri malım da vardı. Kaç sene sağlamadık. Kaç sene sonra işte Rıdvan şimdi aldı 2 tane inek onlarla uğraşıyor. Heves. Benim vardı 30 tane da koyunum vardı. 3-4 tane de sığırım vardı. En çok oydu. Bak ben burada yetiştirdiğim, ayva yetiştirdim, ceviz, tut, fişna, kiraz hepsini onları yetiştirdim. Ama başka yerlere daha değişik de şeyler vardı. Yani olanlar bizim bunlar. Fişnamız var, tutumuz var, kirazımız var. Armut, elma bunların hepsi var bizde. Eski şeylerinde komşularımı çok özlerim. Komşularımı çok özlerim. Böyle gidip gelmemelerim var idi. Hiç kapılarımız kilitli değildi. Saat 12'ye çek, kime istersek giderdiler, onlar da gelirdiler, otururduk. Yatsı vakti yemek yerdik, aman çay içerdik, müebbet yapardık. Herkes saat 1'de giderdiler evlerine. Bayramlar çok güzel geçiydi, şimdi bayramlar yok öyle. Çocuklar toplanır, giderler şeker toplamaya. Böyleleri ziyaret etti, el öpmeye giderler. Şimdi onların çoğu yok. Bektaşi Baba'ya da gelirdiler, ziyaret ederler, gidiyorken de biri bağlardılar oraya işte öyle giderdiler. Bir de caminin bu şeyin orada vardı. Şimdi var yine orada türbede. Şeyin orada. Orayı da ziyaret ederdik. Cuma günü geldim mi ziyaret eden de köylerden, ketlerden hep gelip burayı ziyaret ederler. Gidiyorken de orayı ziyaret ederler. Çaput bağlardılar şimdi. Kalanlar geldiği zaman eski şeylerden giyerdik, elbiselerden. Koyunların tüylerinden sakal yapardık, bıyık yapardık. Komşuların kapısına giderdik. Galandariye, farfariye, git gel ara gel kapıya derdiler. İşte onlar da gider bize mandalina ne varsa getirir verdiler. Ondan sonra toplandık bir yere. Horon oynardık, türkü söylerdik. Öyle geçerdi. Düğünlerde, nişanlarda, bayramlarda görüşürdük yani. Gitme gelme olurdu, oturma. Şimdi onlar hepsi yani bitti, o zamanlar çok güzeldi. Yılbaşı da eğlenceli geçerdi. Dumbalı oynardık, giderdik. Kızma bilader, papaz kaçtı. Neşeliydi yani ama şimdi daha onlar bitti, daha yok. Daha herkes geçti, bir tarafa gitti. Kalanlar bunlar, gezdiniz yani görüyorsunuz.
1926'daki taşınmayla birlikte şehir neredeyse tamamen yıkılarak aşağı taşınıyor ve artık şehir hüviyetini kaybediyor. Bazı aileler burada yaşamaya devam ediyor. Çevre köylerden aileler gelip o harabelerin içinde kendilerine yeni bir yaşam kuruyorlar. Hayvancılık, tarım, işte elmacılık, bahçecilik bu işlerle uğraşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla şehir artık bir kent, şehir değil, kırsal yaşamın döndüğü bir köye dönüşüyor. Şu anda aslında bizim için kıymetli olan bu eski şehrin bütün katmanlarıyla, tarihi kalıntıları, harabeleri, camileri, kiliseleri, hamamlarıyla birlikte burada yaşayan, kırsal hayatı devam ettiren yaşam biçimi de aslında bizim için çok kıymetli. Ama aslında burası bütün katmanlarıyla, yok oluş süreciyle, harabeleşmesi ve yeniden burada başka bir hayatın kurulmasıyla, çevre köylerden, Trabzon'dan insanların gelerek burada kendilerine bir yaşam kurmasıyla yepyeni bir karaktere sahip oldu. Bizim için kıymetli olan bu. Şehrin bütün katmanlarını, hafızasını, tarihteki zirveleriyle, inişleriyle, çıkışlarıyla hatırlamak ve günümüze kalanları, bütün bu tarihi yapıları, insan hikayelerini, şu an burada yaşayan insanları ve yapıları yaşatmaya devam etmek aslında yapmamız gereken. Şehrin geleceğinde de bir şehir, kent tasavvuru yerine aslında bütün bu katmanları koruduğumuz yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Geçmişte farklı kültürlerin yaşadığı bu coğrafyanın hem turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi hem geleneksel yapı stokunun yeniden yaşatılması amacıyla bölge için ulusal ve uluslararası hibe fonlarından yararlanarak müze kent, Rum okulu, Eskicioğlu konağı restorasyonu, Sulahan Kültür Sanat Kompleksi ve eski ilkokul projelerini hazırladık. Zeki Kadir Beyoğlu Konağı'nın işlevlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan Gastronomi Kültür Müzesi ve Eskişehir Meydan Düzenlemesi projesi ise Gümüşhane Belediyesi ve Kalkınma Ajansı mali desteğiyle devam etmekte.